Herkese merhaba. Stage 1'in kritik haftasını geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta Foot ve Fnatic playoff biletini cebine koymuştu. Bu hafta ise diğer playoff takımları da netleşti. Ancak grup sıralamalarının playoff eşleşmelerinde büyük önem taşıdığını unutmamak gerek. Şimdi Pexa Bülten Stage 1'in 4. bölümüne başlayalım. 4. hafta iki Türk organizasyonu karşılaşmasıyla başladı. Bu seride Eternal Fire kazanırsa playoff'u garantileyecek, Pacific ise Stage 1'e veda edecekti. Split ile başlayan seriye Pacific önceki kompuyla çıktı. F ise BBL karşısında galip geldiği kompta Astra yerine Omen tercih etti. Büyük bölümü Pacific'in üstünlüğüne geçen haritayı 13-9 kazanan Pacific seride 1-0 öne geçti. Seri Fracture ile devam etti. İlk kez Fracture oynayan iki takım da benzer yapıdaki kompları farklı ajan tercihleriyle sahaya sürdü. Eternal Fire, Cypher Brimstone ikilisine yönelirken Pacific tarafında Veto Astra tercih edildi. İlk yarıyı 8-4 önde kapatan Pacific'e karşı ikinci yarıda geri dönen F haritayı 13-11 kazanarak seriye eşitledi. Serinin kazananı Lotus da belli oldu. Eternal Fire bu haritada önceki kompunu korurken Pacific Fnatic mağlubiyeti sonrası Sage Veto yerine Deadlock Vice değişikliğine gitti. Haritaya iyi başlayan F kapanışta zorlansa da 13-11 ile galibiyete uzanarak seriyi kazandı. Günün diğer maçında Navi ile Team Liquid karşı karşıya geldi. Liquid'in galibiyeti hem onları playoff'a taşıyacak hem de Gentlemans'in işine yarayacaktı. Seri Bind ile başladı. Liquid önceki Bind kompunu korurken Navi tarafında yalnızca Chamber yerine Vice değişmiş olsa da oyuncuların kendi içinde ajan değişiklikleri yaptığı görüldü. Haritaya iyi başlayan Navi ilk yarıyı 8-4 önde kapattı. Ancak ikinci yarıda geri dönen Liquid haritayı 13-9 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Seri Navi'nin tercihi Split ile devam etti. Bu harita Liquid'in Stage 1'deki ilk Split maçı oldu. Liquid haritaya double duelist komple çıkarken Navi tarafında yine oyuncuların ajan değişimleri dikkat çekti. Ayrıca önceki kompta yer alan Raze yerine Vice tercih edildi. Maça harika başlayan Navi 8-0 üstünlük kurdu ve bu avantajı koruyarak haritaya 13-9 kazandığı seriyi 1-1'e getirdi. Serinin final haritası Lotus oldu. Liquid bu haritada da double duelist komp tercih ederken Nets uzun bir aradan sonra Cypher'a geri döndü. Navi tarafında ise yine oyuncular arasında ajan değişimleri görüldü ve Chamber yerine Vice tercih edildi. Önceki haritalara göre daha rekabetçi geçen mücadelede ikinci yarı ile birlikte kontrolü eline alan Liquid, Lotus'u 13-7 kazanarak serinin galibi oldu. İlk gün maçların ardından Foot ve Fnatic'ten sonra Team Liquid, Gentlemans ve Eternal Fire'da playoff biletini almayı garantiledi. İkinci gün Giant X Fnatic serisiyle açıldı. Fnatic cephesinde sağlık sorunları yaşayan Vegaj'ın yerine asistan koç Desmo görev aldı. Bu kritik seride Fnatic kazanırsa grup liderliğini garantileyecek, Giant X ise galibiyet halinde playoff biletini alacaktı. Heaven ile başlayan seride Giant X önceki komp tercihini korurken Fnatic Stage 1'de ilk kez oynadığı bu haritada rakibiyle birebir aynı kompu tercih etti. Giant X'in domine ettiği haritada Fnatic karşılık veremedi ve harita 13-3 sonuçlandı. Böylece Giant X seride 1-0 öne geçti. Bind ile devam eden seride Fnatic kompunu korudu. Giant X ise Stage 1'deki ilk Bind haritasına Double Controller artı Double Initiator komple çıktı. Bu kez sahneye çıkan taraf Fnatic oldu. Baştan sona üstün oynayarak adeta ilk haritanın rövanşını aldı ve seriyi karar haritası Briz'e taşıdı. Briz'de Fnatic yine önceki kompunu korurken Giant X ilk Briz maçında alışılmışın dışında bir Sky tercihi yaptı. Dengeli başlayan mücadelede ikinci yarıda kontrolü ele alan Fnatic haritayı 13-9 kazanarak seri 2-1 noktaladı. Bu sonuçta Fnatic grup liderliğini garantiledi. Vegaj yerine forma giyen asistan koç Desmo komplarda doğrudan onur rolünü üstlendi ve hiç de fena bir performans sergilemedi. Günün devamında Karma Corp Foot karşılaşması oynandı. Foot bu seriyi kazanması halinde grup birinciliğini garantileyecekti. Seri Casey'nin seçimi Heaven ile başladı. Casey aynı kop yapısını korusa da ajanlar oyuncular arasında değişti. Foot tarafında ise Jet yerine Phoenix tercih edildi. Yer yer dengeli geçse de genelinde Casey'nin üstünlüğünde oynanan harita 13-9 sonuçlandı ve Casey seride 1-0 öne geçti. Seri Foot'un seçimi Lotus ile devam etti. Casey Heretics karşısında aldığı yenilginin ardından bu haritada komp değişikliğine giderek Cypher ve Phoenix tercih etti. Foot ise Chamber'lı Double Controller komple sahne aldı. Lotus'a iyi başlayan temsilcimiz güçlü performansını sürdürerek haritayı 13-10 kazandı ve seriyi eşitledi. Arvez as well. Want to probably figure out what's going on, but Levin unfortunately can't capitalize off that. No! O da orada. Ne diyorsun lan? Hadi beyler bir kişi kaldı lan hadi. Hadi oynayın AFK'yım hadi. O da burada. Sakin disiplin. Adam soldaymış beyler abi. Karar haritası Bind'da Foot önceki kompunu korurken Casey Stage 1'de ilk kez oynadığı bu haritada bölgenin ilk Gecko tercihini yaptı. Haritaya iyi başlayan Foot üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu ve 13-8'lik skorla galibiyete uzandı. Böylece seriyi 2-1 kazanan temsilcimiz Stage 1'in grup aşamasını namağlup lider tamamladı. Haftanın son günü Gentleman's Team Heretics maçıyla başladı. Bu karşılaşmada Heretics'in kazanması Carmine Corp'un playoff şansının sona ermesi anlamına geliyordu. Seri Gentlemans'in Fracture seçimiyle başladı ve Heretics geçtiğimiz hafta sergilediği dominant performansı burada da sürdürerek haritayı
haritayı 13-4 kazandı. Lotus'ta da üstünlüğünü koruyan ekip 13-10'luk galibiyetle seriyi 2-0 kapattı. 4. hafta kritik BBL Vitality mücadelesi de sona erdi. Temsilcimizin bu maçı kaybetmesi playoff dışı kalması anlamına gelirken Vitality'nin galibiyeti hem kendisini hem de Giantex'i playoff'a taşıyacaktı. Seri Vitality'nin tercihi olan Lotus ile başladı. BBL önceki komp düzenini korurken Vitality tarafı Killjoy yerine Vice tercihine yöneldi. Bu küçük değişiklik etkisini gösterdi ve Vitality haritayı 13-8 kazanarak seride öne geçti. Heaven'da ise senaryo tersine döndü. İlk yarıyı 8-4 geride kapatan BBL ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele alarak 13-10'luk galibiyetle seriye denge getirdi. Karar haritası 1 iz oldu. Vitality aynı komp ile devam ederken BBL KO yerine Neon tercih ederek WLS komp ile sahne aldı. Haritaya fırtına gibi başlayan temsilcimiz ilk yarıyı 11-1 önde kapattı ve maç boyunca rakibine şans tanımadı. 13-5'lik net galibiyetle seriyi 2-1 kazanan BBL playoff biletini almayı başardı. Vitality için ise kader son haftaya kaldı. Sinet Echo'yu harika bir clutch ile çalıyor. Couple of rifles getting the kills. It's up to CNED. His Phantom looking decent. Doesn't have the slide. Has to try and hit his shots now as Fabian tries to bait him out. Bullets are getting low here. He needs to hit his shots, and he's not doing it. As time goes away. Oh no! So 2 maps in a row. They found an immediate equalizer. You and me on a Friday night, mate. What do you mean by that? Dancing shoes on. Neki kritik anda yalandan clutch alıyor. That spike back, and this is a key point. Naked, Phantom in hand, fighting forward. Oh my God, Naked! To the death on site with a quick rotation from Pacific. You thought they had it in their hands. How many times has that been the story for a team yet to take their first win? And could this be the beginning? Seven'ın harika vuruşları Neki'den anında cevap geliyor. So far advanced. Yeah, he has been mercurial and looks to do it again! A big 3K brings it into a 2v1. Remember, CNED so low a body shot would be enough. But given enough space, Neki goes back onto site. Spike in the back pocket, tries to use it to his advantage. Waits for the next fight, and it's a brilliant one onto Cooper. That was the full health player, and now again CNED Talking about Pacific miss out in micro moments, showing just a little bit of disconnect between them. Net gerçek hayatta sahip olmak istediğin yetenek ne sorusuna Cypher kamerası cevabını veriyor. Bu kulağa ilginç gelse de bu adam bu karakteri seviyor. 30 seconds left. We're going here. I'm jumping, ready? Wait, yeah? Outstairs, Enemy remaining. Stairs. Spike down A. Flawless. No, this one was a good one. I don't know. 5v3 they decided to come to us, and I had a good setup to walk through. And I'm glad Hero decided not to take his tag first time, so he gave me a good timing. After I got 2, there is no protocol. Abilities untouched. You can sit back. last round. Again. Alpha 1 ve 3'te beklenmeyen bir clutch alıyor. for Alpha here, so he's all the way around the back. Gets the first one as clean as possible, and a headshot on towards Grubby is big damage. Still time to work with, but you can see Cloud's already made his way all the way up onto ball. Action from GX in mid, but it's this 1v3 where I don't know where it is Flickless is looking, thinks Alpha's still default. Waits for the Toxins to come back up, puts the wall in their face, and I don't think Milan can even believe Ender görülen boss'tur Ace anı. not for Alpha's brilliant placement of the Toxic Cloud. Boaster just stepping forward, drops the package to his teammate. It's this main re-aggression from GX as they're flanking in behind that could be the most poignant of the issues. enemy remaining. Alfia flooding out of the pit, but Boaster's on for an ace here. Player standing. And he's gonna have to find it if this round is to end in Fnatic's favor. His first in VCT only a year ago or so, but he needs it now to best Flickless and finds! And the fans showing their appreciation for his efforts. To be fair to him, so far from the second map and into the third, he showed us some pretty good moments. Come on then! Hey! Come on then! Kayaktan harika refleks. The other side of that smoke is a real issue because if he activates, if he finds his chance, and Zeus Şerif ile şapkadan tavşanı çıkarıyor. I'm gonna scale the right side. Right side.
Apple blind. Spike down. Right side, A. yes. Right side, right side. One more right side, center. On top. Oh, your bite As you were alluding to, some of these rounds where KC have the time to go through the motions, make sure they're diligent in terms of clearing another close contact point on Haven. It's not the window this time, but my God, Foot run away with this. Yoru nerf sonrası performansı düşen Martin, Veto ile harika bir ace atıyor. Benji, you said his awareness has been on point, and now he's going to get the reveal, the swing in. Koshmaris does miss a shot. This is incredibly bold with the shorty, but Benji's done well on the other side. Now left all onto Martin. He evolved at the beginning of the round, but can this evolve into a 1v4 clutch? Spike at least ticking in his favor. There's so many players on the other side. A nice shot, but they did get it to half, I believe. That means that Boo can start the stick. He needs to swing out, and he is going to take the 8. What is that from Martin? 7-2 scoreline. It was already written, but Martins erased the page. That is incredible. I've always said how much I enjoyed his veto play. Yeah, you said it from day one, Tom. Not sure the agent had anything to do with that, but The evolution, mate. The evolution, you know? Bir iç ultisinin etkisindeki Yampi, Shokoku ile roundu oldukça estetik bir şekilde bitiriyor. And it could go in the clip, Michael, because he's investing his ult. Oh dear, what is going on? No, of course he's done this. Look at it! That's just, nah. Look at it! Looks like a goddamn superhero up there. Comeback sonrası Heretics kadrosuna katılan ve ilk gün performansının ardından eleştirilen Koşmaraş bu hafta 303 ACS ile hasar tablosunun zirvesine yerleşti. Onu 300 ACS ile Kamo, 284 ile Martin, 276 ile Ara ve 258 ile Levin takip etti. Alt sıralarda ise 125 ACS ile Boo ve Purpo, 129 ACS ile Audaz, 132 ACS ile Loita ve 137 ACS ile Mini yer aldı. Genel tabloya bakıldığında Martin, Ara ve Levin'in bireysel olarak öne çıkmasına rağmen bu performansların takımlarına galibiyet getirmekte yeterli olmadığı net şekilde görülüyor. Haftanın en çok tercih edilen haritası Lotus oldu. Yasaklama tarafında ise takımlar en çok uzak durduğu harita Pearl olarak öne çıktı. Ajan seçimlerinde zirve yine Neon'un olurken Mix, Sage, Reyna, ISO, Glove ve Yoru ise bu hafta hiçbir takım tarafından tercih edilmedi. Pexa Bülten'in bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Stage 1 son hafta maçlarıyla devam edecek. Takımlar playoff biletlerini garantilemiş olsa da sıralama playofflardaki başlangıç noktalarını doğrudan belirleyecek. Nitekim gruplarını lider tamamlayan Foot ve Fnatic playofflara ilk turu bay geçerek yarı finalden başlayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.